Başladık mı? Arkas Lojistik olarak dijitalleşmeye önem veren bir şirket olduğumuz için hem gençlere yatırım hem de gençlere çok daha hızlı ulaşmak için YouTube TV'yi açtık. Kısa zaman içerisinde çok güzel programlarla karşınıza çıkacağız. Bu konuda bu televizyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu pandemi sürecini anlatmakta fayda var öncelikle. Pandemi süreci bizim açımızdan hem kendi yatırımlarımızın çıktılarının ne olduğunu görmek açısından faydalı oldu. Tabii pandemi adı üzerinde kötü bir şey ama hayatın devam etmesi gerekiyor. Bu konuda ne kadar başarılı olabileceğimizi de gördük ve bundan sonra da aslında bu lojistik sektörünün nerelerde olacağını da tahminleme fırsatımız oldu. Pandemi süresince başlangıcından itibaren lojistik sektörü farklı açılardan etkilendi. Çünkü lojistik birçok birimden oluşuyor, birçok alandan oluşuyor ve bu alanlardaki hizmetler de birçok farklı sektöre hitap ediyor. Biz Arkas Lojistik olarak tüm sektörlere hizmet verdiğimizden dolayı lojistik sektöründe aşağı yönlü iş hacimleri düşen, duran, gerileyen sektörler de oldu. Müşterilerimiz de oldu. Tabii büyüme gösteren müşterilerimiz de, sevkiyatları da artan müşterilerimiz de oldu. Örnek kağıt sektörü, ambalaj sektörü ve gıda sektörü başta olmak üzere pandeminin pik yaptığı Nisan-Mayıs aylarında da yoğun bir şekilde sevkiyatlar devam etti. Burada dijitalleşmeye yatırım yapan firmalar çok öne çıktı. Bunlardan biri de Arkas Lojistik olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz kendi bünyemizdeki firmamız hem de holding bünyesindeki şirketimiz BİMAR hem de kendi bünyemizdeki bilgi işlem departmanımız bizi çok hızlı bir şekilde %95'imizi eve götürebildi ve faaliyetlerimizi çok rahat yapma imkanı tanıdı. Tabii şimdi ne yapmamız lazım? Yani pandemi şunu gösterdi dünyaya. Gramla ölçebileceğiniz dünyadaki mikrobun, virüsün dünyada neler yapabileceğini gösterdi. Şu anda bütün dış politika ile ilgili problemlerimiz bitti. Dertlerimiz birden değişti. Eskiden globalleşme üzerine binlerce kitap yazılırdı. Globalleşmenin öneminden bahsederdik. Şu anda ülkeler kapılarını kapatmaya başladılar. İthalat ve ihracatta konulan vergiler, gümrük mevzuatlarında oluşan kısıtlamalar bizi üretimiyle güçlü olan ülkelerin ileride ne kadar öne çıkacağını gösterdi. Biz tabii lojistik olarak bu yeni gelişen, yeni düzende nerede kendimizi konumlandıracağımızı bilmemiz lazım, görmemiz lazım. Arkas Lojistik olarak bir kere dijitalleşmeye çok yatırım yapmamız gerekiyor. Şu anda belli bir noktaya kadar getirdik bu süreci ama bundan sonra bu konuyu iyi bir iş planıyla nereye taşıyacağımızla alakalı bir konu bu. Ve bizim 2023 hedeflerimiz, bu pandemiden önce de koymuş olduğumuz hedefti. Üçüncü madde hız ve dijitalleşmeydi. Geldiğimiz noktada ne kadar önemli bir karar aldığımızı gösteriyor. Şimdi bizim sağ satış elemanlarımız sadece cep telefonlarıyla müşterinin her türlü talebine cevap verebilen boyutta. İşte bu bir hız. Ama emniyet kemerini takmadan otobanda 250 ile gidersen ölürsün. Burada hızdan kastımız acelecilikle karıştırmamak lazım. Acele karar verirsen ölürsün. Ama hızlı gidip emniyet kemerini takarsan hem zamanla varırsın hem de canından olmazsın. Bu ne demek? Hızlı olacağız, kontrol noktalarımızı oluşturacağız, süreçlerimizi kuracağız ve bunların çıktılarıyla şirketi büyütmeye devam edeceğiz. Pandemi duygusu çok fazla dramatik hale getirmemek lazım. Alışmamız lazım, önlemlerimizi almamız lazım. Bu pandemiyle alakalı olarak Arkas Lojistik'in bakış açısının genel bir tanımı. Şimdi bir de neden güçlü olmak lazım lojistik olarak? Sebebi Türkiye'nin bulunmuş olduğu jeopolitik konum. Türkiye birçok ülkeyle, birçok lojistik yollarının da birleştiği bir yerde. Türkiye aslında bir lojistik ana üstü gibi görebilirsiniz. Deniz, demiryolu, karayolu ve o yüzden Türkiye üzerinde Anadolu Selçuklu, Osmanlı daha eski dönemlerden beri hep savaşlar olmuştur. Çünkü yolu aldın mı o yol seninse daha güçlüsündür. Yani ilk önce bir köye yol gider. Sonra elektrik gider, sonra su gider, sonra doğalgaz gider. Önce ama yol gider. İşte o yola sahip olmak lazım. Türkiye'de bu anlamda çok güçlü bir yer. Geçen bir 15 gün önce Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu yeni planda Lojistik Master Planı'ndan bahsetti. Yapılan plan açıklamasıyla bizim bugüne kadar
yaptığımız işlerin hepsi birbiriyle örtüşüyor. Yani stratejimiz doğru. Biz ne dedik? Dedik ki 2017 yanlış hatırlamıyorsam ya da 2018 olabilir. Ekim'de Türkiye'den Azerbaycan'a Bakü-Kars-Tiflis hattının ilk trenini gönderdik. Ve dedik ki bu hat çok önemli. Bakü-Kars-Tiflis hattı demir ipek yolu olarak adlandığından ve Çin'in de çok önemsediği ve Sayın Cumhurbaşkanı da çok önemsediği ufak bir açılıştı o. Sadece bir trendi. Şimdi geldiğimiz noktada 70-80 bin tona yakın yük elleştirmişiz. Ve bu pandemi döneminde de yolların, uluslararası karayolların kapalı olması, sınırlardaki sınırlamalar, gümrük mevzuatlarından dolayı demiryolunun ne kadar önemli olduğunu ve temassız operasyon olarak nitelendirdiğimiz sürecin ne kadar doğru bir strateji olduğunu yine gördük. O Bakü-Kars-Tiflis hattı müthiş çalıştı. Bu bizim 2017'den beri öngördüğümüz bir strateji. Bunu büyütmek lazım. Resme geniş bakalım. Biz Azerbaycan'la Türkiye arasında çalıştırıyoruz. Türkmenistan oluyor, Kazakistan oluyor, Özbekistan oluyor ama Çin tarafına geçmiyoruz. Şimdi bu Mersin'de sonlanıyor bu Bakü-Kars-Tiflis hattı. Bu hattı yukarı doğru kaydırın. Marmara ile birleştirdiğiniz zaman Azerbaycan'ın hattını da Özbekistan, Kazakistan, Çin yaptığınız zaman Çin ve Türkiye arasında bir demir ipek yolu hattı oluşmuş oluyor ve şu anda da demiryolu hattı çalışıyor, aktif olarak çalışıyor. Biraz daha resmi büyütelim. Bunu Marmara'yla, bunu ilerleyen dönemde 3. köprünün üzerinde yapılacak olan demiryoluyla birleştirdiğiniz zaman direkt Avrupa ile direkt bağlantınız oluyor. Biraz daha büyütün Amerika. Baktığınız zaman demiryolunun Türkiye üzerinden geçen hattının Amerika, Avrupa ve Çin arasında inanılmaz bir bağlantısı oluyor. Türkiye'nin jeopolitik önemi. Bununla beraber aşağıya bakalım, güney bölgeye bakalım. Güney bölgede birçok ülkede Afrika'ya kadar giden kısımda limanlarında problemler var. Ülkelerinde siyasi otoritesizlikten kaynaklı sorunlar var. Doğal olarak oradaki yük trafiği, transit dediğimiz yükler güney bölgeden Türkiye üzerinden Çin'e, CIS bölgesine, Türkiye Cumhuriyetlere gidiyor. Şimdi dünyadaki en önemli üretim noktalarından birisi Çin. Bütün dünyaya buradan sevkiyatlar oluyor. Şu anda deniz yoluyla aktif sevkiyatlar oluyor. İkinci olarak da Çin birçok ülkeye de uzak kaldığı için demir yoluyla sevkiyatlar yüksek miktarda oluyor. Şimdi üretilen ürün miktarları da dünyanın nüfusu arttıkça Çin'de ileride bu yolun yeterli olmayacağını, alternatif demir yolları da geliştirmek için büyük bir projeye başladılar. Orta Asya'dan Kazakistan, Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye, Türkiye'den de yine Marmara ile Avrupa'ya demiryolu hattıyla ulaşılması. Bu 15-20 yıllık bir proje. Tabi bu 2 yıl önce Türkiye ile Gürcistan arasında bir 20 kilometrelik bağlantı yolu oluşturularak sağlanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Marmara'yı da yük trafiğine açılınca şu anda Çin'den çıkardığınız bir tren Avrupa'ya gidebiliyor. Limanlara baktığımız zaman elleşleme olarak geçen senenin bu dönemine göre %3 oranında bir elleşlemede bir artış var. Bu hem ihracatta bir artışa sebebiyet veriyor dolardan dolayı hem de aşağıdaki ülkelerde yaşanan problemlerden dolayı yükün bize kayıp alternatif yol olarak ve güvenli liman olarak Türkiye'yi öne çıkartıyor. Bunu iyi kullanmak lazım. Bunu devletimizle eşleşerek, birlikte hareket ederek bunu Bakan Bey'in de açıkladığı gibi bir master plan dahilinde hapları doğru kurgulayarak yolları bu haplarla birleştirerek tüketiciye, üreticiye kaliteli hizmet sunmak lazım. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız bence basit olarak ifade edilebilen konu şu. Organize sanayi bölgesi yapıyorsunuz. Çok büyük bir fabrika yatırım yapıyor. Sonra oturuyorsunuz, müşteriye lojistik satacaksınız. Diyor ki ben demir yolunu kullanacağım. Tamam. Demir yoluna o büyük OSB'nin 50 kilometre mesafesi var. 20 kilometre mesafesi var bilemediniz. Onun için ne yapmak lazım? Aralara kamyonlar koyuyorsunuz, istasyona ulaşıyorsunuz, istasyondan deniz yoluna veya başka nereye giderseniz gidin. İşte master plan bu. Biraz ana çerçevede süreci iyi organize etmek lazım. Bizim yurt dışındaki ofislerimizi ziyaret ettiğimiz zaman fabrikaların en önemli özelliği demiryolu ara hatlar kurmuş oraya. Oradan ana hatta bağlanıyor, oradan limana iniyor, limandan konteyneri gemiye yüklüyor, direkt Avrupa'ya. Elleşlemeye bakın ne kadar düştü. Ama kamyonu koyduğunuz zaman lojistik maliyet artıyor. Bu durumda oraya yatırımcı diyor ki benim lojistik maliyetlerim çok yüksek, o yüzden ben bu OSB'yi tercih etmiyorum gibi konular ortaya çıkıyor. Bunlar master plan çerçevesinde Türkiye'deki paydaşlarla beraber konuşularak çözülecek olan konular. Bizim yaptığımız ve bundan sonra da yatırım mantığında yapacağımız strateji de bu odaklı. Biz Türkiye'de önemli 2 tane nokta görüyoruz. Bir, güney bölge, özellikle transit yükler ve aşağıdaki ülkelerin yüklerin trafiğini
yönetebilmek. Artı Köseköy, bu Marmaray'ın 3. köprünün daha fazla aktif devreye girerek yüklerin Çin'den gelecek şekilde o hapta birleşip Avrupa'ya, Amerika'ya devamını sağlamak. Master plan çerçevesinde bizlerin Arkas Lojistik olarak yapmış olduğu çalışmaların bu paralelliği bizi mutlu etti ve motive etti. Burada eğer biz dijitalleşmeyi de bu yatırım ve stratejilerimizle eşgüdümlü haline getirirsek ve her sene yaptığımız bu genç yetenekleri de bu mantıkta, bu stratejik bakış çerçevesinde disiplin altına alıp onlardan da yeni gelişmeleri alıp sisteme dahil edersek Arkas Lojistik 2023 yılı hedefi olan 500 milyon dolarlık ciroya ulaşacağını düşünüyoruz. Bu anlamda demiryolu, karayolu, havayolu ve deniz yolu anlamında Türkiye'nin çok önemli bir stratejik alan olduğunu tekrar altını çiziyoruz. Havayolunda gelişmeleri çok yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Deniz yolu, limanlar bizim Türkiye'deki lojistik potansiyelimizi hayli karşılayacak teknolojik altyapıda. Uluslararası karayolu ve yurt içi karayolu zaten gelenekselci yapımızdan dolayı olarak bizim genlerimizde şoförlük var, sürücülük var. O anlamda da hiçbir sıkıntımız yok. Sadece orada mevzuatların düzenlenmesi ve kontrollerin arttırılması gerekiyor. Ama demiryolu Türkiye lojistik taşıma piyasasında %1'lik, %2'lik paya sahip. En büyük yatırım devletimizin buraya yapacağını biliyorum ve görüyorum. Orada çok büyük alanlarımız var geliştirebileceğimiz. Karayolunda mevzuatların düzenlenmesi ve denetim ve yapının kontrol edilmesiyle çok güzel sonuçlar olacak. Çünkü burası da transit bölge. Hem uluslararası karayolu hem de yurt içi karayolu anlamında ciddi bir potansiyelimiz var. Eğer bu master planı hayata geçirirsek ve lojistik paydaşlarını bu master plan içerisinde bu çalışmaya dahil eder ve lojistik sektörünün en büyük sorunu olan brüt kar problemini ortadan kaldırırsak lojistikte Türkiye'nin dünyada indeksinin ve performans indeksinin de hızlı bir şekilde artacağını düşünüyor ve gençlerimizin de özellikle kadın çalışanlarımızın da bu lojistik sektörüne ilgisinin artacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.